Mutfakta Hayat'tan merhaba, mutfağımıza hoş geldiniz. Hem lezzetli hem kızartma yapmadan hafif mi hafif fırın musakka tarifi hem de çok bereketli malzeme listemizi veriyorum. 6 orta boy patlıcanımız var. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber, çok az yağ, yarım çay bardağına yakın diyebilirim. Yarım çay kaşığı karabiber, sosumuz için 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 kuru soğan, 200 gram kıyma, kıymamızı açmak için yarım çay bardağı su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 kapya biberi, 2 köy biber, 2 sivri biber, 1 domates, yarım su bardağı su, 2,5 su bardağı suyumuz yine var, kaynamış olacak. 2 bardak da ilave edebilirsiniz, 2,5 bardak da ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, üzeri için 4 yeşil biberimiz var, 2 domatesimiz var, 4 diş sarımsak. Patlıcan musakkamızı yapmadan önce fırında öncelikle tüm malzemelerimizi yıkadım. Şu an patlıcanı gösteriyorum. Diğer malzemelerimi de yıkadım. İlk önce tüm malzemelerimizi ön hazırlık olarak doğrayıp hazırlıyoruz. Fırında patlıcan musakkamızı yapmadan önce güzelce şöyle 1,5 parmak olmak üzere biraz kalın kestim kuru gelmesin diye. Patlıcanlarımızı doğradım. Kuru soğanlarımızı ay gibi doğradım. İsterseniz küçük doğrayabilirsiniz. Üzeri için sarımsak ve domates ve biberlerimizi de ayarladım. Şöyle domatesimizi, kapya biberimizi, yeşil biberimizi de doğradım. Hemen doğru güzelce patlıcanlı musakkamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle leğenimize şöyle patlıcanlarımızı alıyorum. Hemen üzerine karabiber, pul biber ve tuzumuzu da ilave ediyorum. Şöyle zeytinyağı gezdiriyorum arkadaşlar. İsterseniz sıvı yağ da gezdirebilirsiniz üzerine. Hemen şöyle güzelce bir elimle harmanlıyorum hepsini. Burada çok fazla yağ kullanmadım. Sosunu da kullanacağımız için. Şöyle elimle iyice tamamen baharatları, yağımızı patlıcana yediriyorum. Hemen tepsimize alacağım güzelce patlıcanlarımızı. Bu kadar çok olduğuna bakmayın. Fırında piştiği zaman patlıcanlarımız küçülecek. Suyunu çekecek arkadaşlar. Benim patlıcanlarım iriymiş. 5 tane patlıcan da kullanabilirsiniz. Hemen ısıtılmış fırında 180 derecede, fanlı fırında arkadaşlar. 180 derecede 35 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Sosumuz için tenceremizi şöyle ocağa aldım. Yan kenara yine şöyle güzelce su aldım belli bir miktar. Öncelikle kaynatıyorum sosumuzun daha çabuk olabilmesi için. Şöyle yağımızı aldım. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım yarım bardak. Şöyle bir diş de soğanın üzerine aroma versin diye içerisinde sarımsak ilave ettim. Kuru soğanımızın hemen kuru soğanımızı güzelce iyice karamelize kavuruyorum olana kadar. Şöyle mis gibi olacak yağın içerisinde aromasını bırakacak. Kavurma işlemine devam ediyorum. Kuru soğanlarımız güzelce pembeleşti. İyice kavurdum. Hemen üzerine 200 gram kıymamız var. Güzelce kıymamızı aldım. Yarım çay bardağı da su ilave ettim.
kıymamızı daha rahat açabilmek için kıymamızı da iyice kavuruyorum. Şöyle suyu bittikten sonra, kıymamız suyunu çektikten sonra hemen 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Kıymamızı fazla pişirmiyoruz kuru gelmesin diye. Daha sonra fırında da pişeceği için. Hemen şöyle 1 kaşık salçamızı da ilave ettim. Bu yarı kavrulmuş olduğu için şöyle bir aşama kavuracağım arkadaşlar. Çok fazla kavurmayacağım. Salçamız da kavruldu. Hemen üzerine şöyle güzelce domatesimizi, kapya biberimizi, yeşil biberimizi güzelce ilave ediyorum. Şöyle 3 dakikaya yakın güzelce biberlerimizi de kavuracağım. Şöyle 4-5 dakikaya yakın güzelce kavurdum. Hemen 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Yemeğimiz şimdi güzelce tatlansın. Sosumuz. Hemen tencerenin harlı ateşine alsın diye artı salçanın rengi de güzel çıksın diye yarım su bardağı şöyle soğuk su ilave ediyorum ilk başta. Daha sonra sıcak suyumu ilave ediyorum. 2,5 bardak. Şöyle bir bakacağım. 2 bardak ilave ettim. Yarım da daha önce ilave etmiştim. Tam 2,5 bardak suyumuzu ilave ettim. Şöyle bir kaynamasını sosumuzun bekliyorum. Tuzunu da damak tadına göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle öncelikle bir bakacağım tuzuna ben. Gayet güzel olmuş tuzu. Bir yarım bardak daha su ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı suyumuz olmuş oldu. Şöyle bir taşım kaynadıktan sonra patlıcanlarla sosumuzu buluşturmaya gidiyorum. Biraz daha kaynasın. Ocağımızın altını kapatacağım. Evet, ocağımızın altını kapattım. Güzelce sosumuzu alıp yemeğimize devam ediyoruz. Patlıcanlarımız güzelce kızardı. Şöyle yumuşadılar arkadaşlar. Araya sıkıştırdım üstte kalanları. Hemen sosumuzla buluşturuyorum. Şöyle üzerinde güzelce düzlüyorum. Hemen üzerine yeşil biberlerimizi alıyorum ve domateslerimizi de alıyorum. Evet. En sonda şöyle güzelce sarımsaklarımızı da serpeledikten sonra musakkamızın üzerine en son sarımsak almıştık. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz kızarana kadar. Fırınımızın sadece üst kısmı çalışacak yani yanacak. Alt kısmını çalıştırmıyoruz. Fırından fırına mutlaka fark ediyor. Kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Şöyle güzelce 15-20 dakika dinlendirip servis aşamasına gidiyorum. Evet, fırın musakkamızı servise aldım. Alternatif olarak yanında samırsaklı yoğurt, cacık, pirinç pilavı, domatesli bulgur pilavı, mevsim salatası, gavurdağ salatası, lavaş ekmeği, köy ekmeği çok iyi gider. Sizler nasıl dilerseniz sizler de yapıp sevdiklerinizle tüm güzellikler içinde paylaşmanız dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.